Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere orkide bakımında birkaç önemli püf noktadan bahsedeceğim. Evet, gördüğünüz gibi elimde bir orkidem var. Bu orkidem uzun süre önce gelişimini durdurdu ve çiçek dalı vermiyordu ve aynı zamanda gövde kısmında da mantar vardı. Bu orkidemi ben su kültürü uyguladım. Belli bir süre su kültürü uyguladıktan sonra bakın görüyorsunuz köklerinde bir kalınlaşma ve bir canlılık oluştu. Ve böylelikle orkidemin mantar olan kısmını da her gün kontrol ederek düzelmesini sağladım. Çünkü eğer mantarlı orkideyi direkt toprağa ekerseniz bu defa gelişimini durdurur. Zaten bu orkidemde bir yıldır hiçbir şekilde gelişim göstermiyordu ve çiçek dalı vermiyordu. Küçücük bir çiçek dalı vardı, o da kurumuştu. Ben de su kültürü uygulayıp özellikle mantarlı bölgeye belirli aralıklarla oksijen suyu sıktım. Her oksijen suyu sıktıktan sonra biraz kuruttum ve ondan sonra tekrar su kültürüne koydum. Böylelikle her gün gelişimini izlemiş oldum. Evet, gördüğünüz gibi bakın orkide için en önemlisi mutlaka şeffaf saksı olması gerekiyor. Şeffaf saksıyı seçtim ve altına kil bilyesi koyuyorum. Kil bilyesi koymamın nedeni ise drenaj oluşturması. Çünkü orkidenin kökleri hassas olduğu için eğer en altı kökleri gelirse ve sulamadan sonra tabağın içerisinde ya da altta su birikintisi olursa hemen köklerin çürümesine sebep olacaktır. O yüzden bu şekilde drenaj, biraz kil bilyesi, biraz toprak koyarak orkidemin köklerinin sudan etkilenmesini engellemiş olacağım. Bu orkidemi gerçekten çok ama çok faydalı olan yosun kullandım. Şu anda görmüş olduğunuz bu yosun sayesinde orkidemin hem birçok kökü hem de çiçek dalı oluştu. Bu yosunu ben piknik alanından toplamıştım ve daha sonra sirkeli suyla dezenfekte etmiştim. Sizler de aslında çiçekçilerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Orkide yetişiminde gerçekten çok ama çok faydalı yosun ve sizler de yosun kullandıktan sonra orkidelerinizin ne kadar hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını göreceksiniz. Özellikle eğer orkidenizin kök vermesini istiyorsanız yosun sayesinde sürekli orkidenin kökleri nemli kaldığı için bu da orkidenin daha hızlı bir şekilde gelişimini sağlıyor. Şimdi bakın çiçeğimi içine koyduktan sonra biraz toprak ve özellikle iç kısmına yosun koyacağım. Evet, yosunu bakın kök kısmının hemen ortasına özellikle koyuyorum. Tabi tekrar üzerine toprak ilavesi de yapacağım. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu saksı şu anda size biraz küçük gelebilir. Fakat orkideler her zaman küçük saksıları severler. Çünkü orkide kökleri sıkışık olduğu zaman daha iyi gelişim gösterir. Eğer çok büyük bir saksı tercih ederseniz, orkidenin kökleri gelişmiyor diye düşünürseniz, o zaman orkidenizin gelişimi küçük saksıdaki kadar iyi olmayabilir. Bu benim kendi tecrübelerimden de kazandığım bir düşünce, ama tabii sizler yine istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz köklerin aslında kenar kısmına özellikle gelmesi gerekiyor hava alması için ve özellikle de orkidemizin suya ihtiyacının olup olmadığını görebilmek için mutlaka ışık alınması için şu şekilde kenara gelmesi gerekiyor. Orkidemin köklerinin daha iyi hava alabilmesi için bakın gördüğünüz gibi ocağın üzerinde ısıttığım bir tornavida ya da bir çivi bu şekilde orkidemin köklerine zarar vermeyecek şekilde dıştan açıyorum. Fakat siz bu işlemi orkide saksısını çiçeği koymadan önce yapın. Ben unuttuğum için sondan yaptım. Fakat böyle de köklerine zaten dikkat etmiş oldum. Bu şekilde orkidemiz daha iyi hava alacaktır ve daha da hızlı gelişimini sağlayacaktır. Ve özellikle orkidelerinizin yapraklarının daha canlı ve güzel olmasını istiyorsanız limonlu su ile mutlaka belirli aralıklarla silin. Limonlu su sayesinde orkideniz hastalıklardan da korunmuş olacaktır. Herhangi bir unlu bit hastalığı ya da bir mantar hastalığı varsa, sineklenme varsa iyi gelecektir. Fakat direkt limonu sık sık sıkmayın. Çünkü limon belli bir süre sonra kuruma yapabilir. O yüzden limonlu su normal suyla da karıştırıp orkidenizin üzerine silebilirsiniz, fısfıslayabilirsiniz. Evet, orkidemin size bakın tam 15 gün sonraki halini gösteriyorum. Bu arada ben üstüne gördüğünüz gibi daha sonradan biraz çam ağacı koydum. Orkide köklerinin daha iyi gelişimini sağlayabilmesi için. Gördüğünüz gibi bakın şu anda hiçbir şekilde gelişim sağlamayan orkidemin yeni bir kök verdiğini görüyorsunuz. Ve yanında da muhtemelen bir çiçek dalı var. Bu çiçek dalı da bakın oluşmaya başladı.
Bu da uygulamış olduğumuz yosunlu karışımın ne kadar işe yaradığını aslında bize bir kez daha göstermiş oluyor. Bakın yani bu orkidem bir yıl oldu düşünün ve hiçbir şekilde kök ve kesinlikle bir çiçek dalı ve aynı zamanda yaprak gelişimini sağlamadı. Fakat bu şekilde kısa bir süre sonra görüyorsunuz gayet güzel gelişimini sağladı. Bakın aradan belli bir süre geçtikten sonra, bir 20 gün geçtikten sonra sonraki halinde size gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz kökü gayet güzel büyüdü ve çiçek dalında artık daha belirginleştiğini görüyoruz. Normalde çiçek dalı her zaman yukarı doğru çıkar. Bazen kök ve çiçek dalı ayırt edilemeyebiliniyor ama çiçek dalı genelde yukarı doğru çıkar. Kök ise aşağı doğru gider. Buradan da çiçek dalı olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz kök kısımları da gayet güzel canlı yeşil. Yani kökleri de sağlıklı. Yapmış olduğumuz bu uygulama sayesinde orkidemizin gelişimi daha hızlı ve de daha iyi sonuç vermiş olacaktır. Evet, orkidemin bakın bir ay sonraki halini gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi çiçek dalı gayet güzel büyüdü ve kök de gördüğünüz gibi gayet büyüdü. Sadece bir kök değil ve yanında yeni kökler de çıkarmaya başladı. Çiçek dalının da artık giderek büyüdüğünü görebiliyoruz. Sizlere özellikle aşama aşama göstermek istedim. Bakın arka tarafında da şimdi yeni çıkan bir kökü size göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz bu kök de yeni çıktı. Altında hemen yosun olduğu için yosun orkidenin gövde kısmını da yumuşak tutarak hemen kök vermesine yardımcı oldu. Bakın görüyorsunuz burada da yine küçük bir kök daha oluşmaya başladı. Yani orkidemin bir ay içerisinde bu kadar güzel bir gelişme göstermesi yosun işleminin gerçekten çok isabetli bir karar olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda bakın yeni bir yaprak da çıkmaya başladı. Yani şu anda bu orkidem tamamıyla sağlıklı. Hem kök veriyor, hem çiçek dalı veriyor, hem yaprak veriyor. Bu da orkidemizde her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Yani yapılan uygulamanın doğru olduğunu bize göstermiş oluyor. Sizlerin de eğer uzun süredir orkideleriniz gelişmiyorsa, kök vermiyorsa, yaprak ve çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka bu yöntemi sizlere tavsiye ederim. Bu yöntemiyle mutlaka güzel sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü zaten ilkbahara da girdiğimiz için bu dönemdeki toprak değişimleri orkidelerde daha da güzel bir sonuç verecektir. Yosunla birlikte çam ağacı da kullanırsanız daha hızlı orkidenin gelişimine yardımcı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Ve bol bol yorum yaparak sorularınızı da ve düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza muhakkak cevap vermeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.